Merhaba tekrardan. Dün itibariyle 10. gün doldu ve hastaneye gittik. Bandajlarım çıktı, burnum içindeki silikonlar çıktı. Dün video çekemedim çünkü gerçekten dinlenmem gerekiyordu. Bandajlar çıktıktan sonra arkadaşlar burnun üstünde ciddi anlamda bir yapışkanlık oluyor buralarında. Bayağı rahatlıyorsunuz, bayağı nefes almaya başlıyorsunuz ve burnunuz aşırı hassas oluyor. Ve bütün kokuları duyuyorsunuz ama ayrıyeten burnunuzun içinde biraz, nasıl söyleyeyim tabiri caizse, salçalı et kokusu oluyor. Bayağı salçalı köfte kokusu duyuyorsunuz. O da aslında bunun bir mukoza kokusu diyebilirim yani. Neyse, o koku hala var. Burnum bu şekilde, biraz daha düzgün oldu. Hafif ödem var ama doktor yine de az ödem olduğunu söyledi. Ben de zaten bunu görebiliyorum. Ama yine de bir şişiklik var. Dün itibariyle hani duş alabilirdim, almadım. Bugün aldım. Bandajlar çıktıktan sonra rahatlıkla duş alabiliyorsunuz. Ama çok sıcak veya çok soğuk olmayacak. Buna direkt su tutmayacaksınız. Burnunuzu şu anda korumanız gerekiyor. O şekilde. Daha hassas oluyor tabii ki. Saklamanız gerekiyor. Elin değmemesi gerekiyor birisinin. Yandan göstereyim. Şu şekilde duruyor. Şöyle. Soldan şu şekilde. Alttan bakın. Şöyle burada dikiş duruyor zaten. Hafif bir dikiş var. Eriyen dikiş. Oraya krem sürüyorum. Şu an sürmedim ki hani daha belli olsun diye. Video çekeceğim için. Doğal oldu. Tabii istediğim gibi oldu. Nefes alabiliyorum. En önemlisi bu. Ve hani aşırı bir şekilde de estetik oldu. Belli olmuyor. Önemli olan da buydu zaten. Bu süreci sizinle paylaştım. Haftaya tekrardan gideceğim. Bakacak ödemine. Ona göre masaj hareketleri verecek doktorum. Şu anda bir şey yapmıyorum. Burundaki o dediğim gibi bandaj çıktıktan sonra ciddi anlamda bir yapışkanlık vardı. O bandajın yapışkanlığı. Sonuçta 10 gün boyunca burnumda kaldı. Duşta onun bayağı bir uğraştım. Çok bastırmadan. Tırnağınızla şey yapabilirsiniz. Şu şekilde şöyle alabilirsiniz. Hala var ama çoğu gitti yani, öyle söyleyebilirim. Bol bol güzel şeyler koklayayım. Mesela biberiye yağı var bende. Onu kokluyorum ki burnumda o koku kalsın diye. Ondan sonra naneli şeker yiyebilirsiniz. Burnunuzda hep o şey kalsın. Vicks koklayabilirsiniz. Çünkü çok ihtiyacınız olacak. Burnunuzdaki o koku bir süre gitmiyor yani. Merhabalar tekrardan. Bandajlar çıktıktan sonraki 3. gündeyim. Aklıma geldi, o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Şimdi öncelikle bugün daha iyiyim tabii ama şöyle bir durum var. Şimdi hafif burundan tıkanık konuşuyorum, fark ettiyseniz. 3. günde şöyle oldu. Burundan yine nefes alabiliyorsunuz. O hassaslık, burnun içindeki o koku biraz daha azaldı. Ama sıvı sıvı böyle sümükler akmaya başlıyor. Onu hassasça temizliyorsunuz. Öyle bir şey var. Sümkürmek zaten kesinlikle yasak. Su sıkıyorsunuz. Yanılmıyorsam birkaç hafta boyunca şu mimiklerinizi zaten kullanamıyorsunuz. Sonra gülemiyorsunuz. Kahkaha atamıyorsunuz. Sanki burada botoks var gibi hissediyorsunuz. Bunların normal olduğunu söylüyorlar. Bakalım, bir hafta sonra zaten bandajlar çıktıktan sonra kontrole doktorumuz bizi çağırdı. Oraya gideceğiz. Bir bakacak. Eğer ki ödemlerdeki gelişmelere bakacak. İnmemişse veya
bir tarafta fazla bir tarafta azsa, ki benim şu an öyle. Mesela burada biraz daha az, görüyorsunuzdur bu kıvrımı. Ama buradaki öyle değil. Burası biraz daha şişik gördüğünüz gibi. Ona göre masaj verecek. Bunu söylemek istedim. Yani bu mimiklerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü burada dikiş var ve bu içi hassas. O yüzden hani güldüğünüz zaman ağzınız yukarı çıkıyor ya. Buradan kastırdığı için zaten yapamıyorsunuz. Çok zorlandım. Ağzımı çok kapattım kahkaha atarken. Benim için en zorlayıcı süreç bu şekilde. Trajikomik ama bunları yaşayabilirsiniz. Bunu da söylemeden edemedim. Aklıma bir şey geldikçe tekrardan video çekerim önümüzdeki günlerde. Onu da birleştirip size sunmaya çalışırım. Görüşürüz. Bandajlar çıktıktan sonraki 4. gündeyim. Dün video çekmiştim. Tekrardan aklıma bir şeyler geldi ve bunu aktarmak istedim. Şimdi arkadaşlar, hap bilgiler vereceğim size. Özet, başıma gelenleri ve yaptığımı, uyguladığımı size aktaracağım. Şimdi burnunuzda bandajlar çıktıktan sonra kötü bir koku hissediyorsunuz. Bunu söyleyeyim size. Yani böyle salçalı et kokusu gibi diyebilirim yani. O yüzden mutlaka bir biberiye yağı olur, Vicks olur. Bunları koklayın. Bu gerçekten iyi geliyor. Ayrıca işte mentollü naneler, nane sakızları, şekerleri tüketebilirsiniz. Çok çok iyi geliyor. Burnunuzun daha açılması için ve o genzinizde, ağzınızda, burnunuzda o kokunun olması sizi psikolojik olarak rahatlatır. Bu çok önemli. Ben bunu yapıyorum. Onun dışında dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama yani böyle çok hızlı bir şekilde değil. Bende motorlu fırça var. O benim işimi görüyor. Yoksa da sorun değil zaten. Hani kullanabilirsiniz ama nazikçe. Hafif buralar kastırıyor. Onu söylemiştim. O biraz daha düzeldi bugün. Günden güne geçiyor. Öyle söyleyeyim. Daha rahat konuşuyorum. Mesela şarkı söylüyorsanız, gitar çalıyorsanız, anlarsanız tam böyle çıkacağım, tam yukarı çıkacağım böyle şarkıyı söylerken. Çıkamıyorum. O çok büyük sıkıntı. Zorluyor buraları. Buraları direkt zorluyor. Hafif hafif gitar çalabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hoplayıp zıplayamıyorsunuz. O çok sıkıntı. Kahkaha atamıyorsunuz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ama günden güne iyileşiyorsunuz. Bu da 4. günde vermek istediğim küçük tavsiyelerden ve gelişmelerden bir tanesi diyebilirim. Bugün silikon tamponlar ve bandajlar çıktıktan sonraki 4. günde bitmek üzere. O tuzlu suyu mutlaka burnunuza çekin arkadaşlar. Göstermiş olduğum o şişeyle beraber, o pompayla beraber. Hatta genizinize kadar çekin. Ben dün akşam onu yaptım. Ciddi anlamda bir açılma yaşadım burnumda. Kokular, nefes kesinlikle çok çok daha iyi. Ayrıca ödemi de görüyorsunuzdur. Işıkta daha iyi detaylar belli olur. Daha da indi. Daha doğal bir görüntü günden güne sağlıyorum. Çok çok daha iyi olacaktır zaten. Bakalım. 2 gün sonra, yani 21'inde doktora gideceğim. Bugün 19 Mayıs. Az evvel İstiklal Marşı okundu. Herkes bir coşku içinde. O sesler bitti. Ben de hemen bir video çekmek istedim. O şekilde. Günden güne ben size deneyimlerimi paylaşacağım. Aklıma geldikçe tekrardan video çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Burnumdaki ciddi anlamdaki akıntı neredeyse bitti. Bugün dışarı çıkabildim. Bayağı yani bir 5 saat kadar dışarıdaydım. Güneş kremi mutlaka sürün arkadaşlar dışarı çıkıyorsanız. Yüzünüze komple sürün. Hafif hafif bastırmadan burnunuza sürün. Alnınıza, burnunuza, her yerinize. Çünkü şöyle bandajlar çıktıktan sonra, bunu da söyleyeyim, çok önemli bence. Cildiniz pul pul dökülüyor. Yani çok ilginç yani, cildinizin, hatta vücudunuzun su dengesi bozuluyor bence. Burnunuz zaten hani siyah noktalar çıkıyor. Kirli oluyor burnunuz. Mesela benim alnım pul pul oldu böyle. Resmen tırnağımla deriler çıkıyordu, dökülüyordu. Şöyle yaptığınız zaman kazılıyordu resmen. Öyle söyleyeyim. Buralarınız, şu T bölgeniz resmen kuruyor. Kimisinde çok yağlı olabilir. Öncelikle benim yağlı oldu. Yağlandı. Ondan sonra cildimi temizledikten sonra, mesela peeling yaptıktan sonra kurumaya başladı. Ben de YouTube'da bunun gibi başına gelen arkadaşları dinlediğim zaman aynı şeyler yaşanıyor.
Bu bence önemli bir nokta. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. 3. gündeki gelişmeler şöyle oldu. Ses tonum değişti öncelikle. Mimiklerimi daha iyi kullanabiliyorum. Hani yine gelişmekte olan bir süreç. Tam anlamıyla iyileşmedim ama mesela şarkı söyleyebildim bugün. Yeni bir gitar aldım. Gitarla şarkı söyleyebildim. Yüksek tonlara çıkabildim. Yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Mesela maske takıyoruz ya. Kapalı alanlara girerken mesela İzmir'deyim ben. Sokakta da maske takmak zorunlu. Maskeyi hani burnunuza takamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çünkü doktorum takma dedi. O burun hassas şu anda. Maskeyi takamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yarın kontrolüm var sabahleyin 10'da. 6. gün olacak. O şekilde bakalım doktorum ne diyecek. Doktordan çıktıktan sonra da son videomu çekerim. Ondan sonra sizlere aktarmaya çalışırım. Bugün kontrol günüydü. Sabahleyin hastaneye gittim. Emin Bey'le görüştüm. Kısa bir görüşme oldu. Son olarak şöyle söyleyeyim. Hani ödemlerim ciddi anlamda indi zaten. Baktı kendisi. Şurada çok hafif bir ödem var. Şu tarafta. Önden de çok hafif gözüküyor. Sadece bu, o da burnun yapısıyla ve kemik yapısıyla, kıkırdağıyla ilgili olan bir durummuş. O da zaten zaman içerisinde inecektir. 4 hafta sonra tekrardan gideceğim. Ve öncesi sonrası yapacağız. Bir fotoğraf çekeceğiz. O da ödemlerin son haline bakacak. Aşağı yukarı 1,5 ay olmuş olacak yani. Hastaneden çıktıktan sonra, ameliyattan sonraki zaman bandında. Böyle söyleyeyim. Şuraya hafif bastırabilirsin gün içerisinde. O ödemi yaymak için. Yani böyle ekstradan bir masaj vermedi. Şuraya hafifçe bastır. Oradaki ödemi dağıtmaya çalış dedi. Bu kadar. Yani süreç tamamlanmış oldu. İyileştim. Dikişler eriyecek zaten. O da eriyen dikiş olduğu için herhangi bir şekilde dikişi almıyor. Süreç tamamlandı. Çok memnun kaldım. Bu deneyimi de size aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Ameliyat olmak isteyen arkadaşlar için de yardımcı oluyorsam ne âlâ. Kendinize iyi bakın.